Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi son günlerde gündemi oldukça meşgul eden konulardan biri. Suriye, Haseke'ye gönderilen o hava savunma sistemleri, Amerika Birleşik Devletleri tarafından gönderilen o hava savunma sistemlerine ilişkin bir paylaşım, açıklamalarda bulundu Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Peki ne denildi? O açıklamada özellikle müttefikimiz ABD'den beklentimiz daha önce DAEŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK, YPG, SGD'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edemeyeceğinin anlaşılmasıdır ifadelerini kullandı ve yine terörle mücadelemize samimi destek verilmesini bekliyoruz ifadeleri kullanıldı. ABD'nin özellikle müttefik olduğu vurgulanarak. Diğer noktada ise bir diğer önemli konu başlığına baktığımız zaman özellikle son günlerde yine gündemi oldukça meşgul eden konulardan biri ki İdlib'deki, Suriye'nin İdlib bölgesindeki M4 karayolu. Burada özellikle hatırlanacak olursa Türkiye ile Rusya arasında bir ortak devriye gerçekleşiyordu. O ortak devriyenin yeniden yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Evet. İşte bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada özellikle bölgenin barış ve huzura kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü girişimde bulunmaktadır denildi. Gelecekte de bulunmaya devam edecektir vurgusu yapıldı. Bu kapsamda M4 karayolunun güvenliğinin kontrol edilmesi konusunu başından beri ifade etmekteyiz denildi. Bu konuda muhataplarla görüşmeler devam ediyor denildi ve özellikle Türkiye bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacak hiçbir çabadan çekinmemekte, sorumluluk almaktan imtina etmemektedir ifadeleri kullanıldığı Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından. Bir diğer önemli konu başlığıysa son günlerde özellikle Irak Cumhurbaşkanı'nın eşi, yine ismine baktığımız zaman Şahnaz İbrahim Ahmet bazı açıklamalarda bulunuyor. Bu isim aynı zamanda eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin de baldızı olan bir isim. Özellikle Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarda sivil halka zarar verdiği iddialarında bulunmuştu. İşte bu iddialara da Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bir yanıt var. O yanıtta özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik söz konusu iddialar asılsızdır denildi. Ayrıca bu açıklama ve ithamların Irak'ın genelini yansıtmadığı açıktır. Kaldı ki Irak tarafı da PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmiştir ifadeleri kullanıldı. Bu noktada özellikle Pençe Kilit operasyonlarına vurgu yapıldı ve Türkiye ile olan ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz Irak için dedi ve bu alanlardan biri de terörle mücadeledir. Irak'ın kuzeyindeki kilit kapanacak ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecektir vurgusunda bulunuldu. Terör kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edeceğiz kelimesinin de altının çizildiğini bir dipnot olarak aktarmış olalım. Evet. Geçtiğimiz günlerde 21 Temmuz'da Yunanistan'da Güney Ege'de bir Navtex krizi çıktı. Açıkçası bu konuyla ilgili 21 Temmuz'da gerçekleştiren o Navtex krizinde baktığımız zaman İtalyan bayraklı kablo döşeme gemisi burada bir o Navtex ilanının ardından bölgede bir arama yapıyordu. Ancak deniz yetki alanı olarak Türkiye'nin bazı deniz yetki alanlarına girişi tespit edildi ve bu noktadan itibaren de 22 Temmuz itibariyle de itiraz Navtex'i yayınlandı ve bu noktada da daha sonrasında bu sorun üçlü olarak İtalyan, Yunanistan arasındaki o üçlü koordinasyon sorusunda çözüldü ve Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bu noktada deniz yetki alanlarımıza saygı duyan ve işbirliği yapan Yunan ve İtalyan makamlarına teşekkür ediyoruz vurgusunda da bulunuldu diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım Semiha. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamaları, mesajlarını paylaştı, aktardı. Paşa Alyurt Ankara'dan.